Merhaba arkadaşlar. Manjaro kullanmaya başladım. Şu an 11. hafta bitti. Bununla ilgili konuşacağım. Fakat başlamadan önce hatırlatma yapmam gerekir. Bu bir reklam değildir. Bu bir tavsiye videosu da değildir. Ben bu iğneyi kullanan birisiyim. İnsanlara tecrübemi aktarıyorum. Rica ediyorum. İğnenin eczanede reçetesiz satıyor olması, böyle bir açık olması sizi bu iğneyi doktor kontrolü olmadan kullanmak gibi bir hataya itmesin. Lütfen kendinize bu kötülüğü yapmayın. Bilmeden iyilik yapacağım diye, kilo vereceğim diye kendinize kötülük yapmış olabilirsiniz. Bir endokrinoloji doktoruna gidin. O size tahlil yapacak. Ondan sonra diyecek ki kullanabilirsin. Doktor dedikten sonra başlayın ve doz arttırımında da lütfen doktorunuzla tanışın. Bunun sebebi basit bir antibiyotiği bile bugün reçetesiz alamıyoruz. Ama böyle bir ilacı reçetesiz satılıyor. Bu bir açık. Günün birinde bu açık kapanır muhtemelen. Ama siz bu açığı bir avantaj görmeyin. Bu tam tersi bir dezavantaj. Çünkü insanlar kendi gidip alır, kullanır ama bilmez ki ona zarar verecek. Değerlerini bilmiyor. Ama onu kim biliyor? Onu endokrinoloji doktoru biliyor. Lütfen bunu yapın. Şimdi arkadaşlar 11 hafta bitti. Ben 100 kilo başladım ve 15 kilo verdim. Bende sabit bir yan etki var. O da ishal. Hep şunu söylüyorum ara ara. Benim hayatımı bu ishal zora sokmuyor. İshal şöyle oluyor diyorum. Tuvaletim geliyor. Normal günlük tuvalet miktarım 2 benim. Gidiyorum. Gittiğimde ishal olarak yapıyorum. Ama şimdi burada konuşuyoruz. Ayıp yok. Yani daha önce 3 defa üstüme yaptım dedim. Ani geldi. Ve 4 oldu. Yani normalde hayatımı zora sokmuyor benim. Ben normal çalışırken tuvaletim geldiğini anlıyorum. Normal zamanlarda. Hatta aynı saatlerde aşağı yukarı evet. Gidiyorum ve tuvaletimi ishal gibi yapıyordum. Ama ben ne oldu? Size söyleyeyim. Bu sabah namazına kalktım ben. Baktım ki büyük tuvaletim var. Hiç hayatta o saatte olmaz. Büyük tuvaletimi yaptım. Dedim ki hazır vakit var bir duş yapayım. Duş yaptım. Duştan çıktım. Abdest aldım. Sünnete kıldım 2 rekat. Farzı kılarken yani namazı kıldığım yerle banyonun arası 3 metre yok. Yetişemedim arkadaşlar. Ve üzerime yaptım. Halbuki bundan 5 dakika önce, 10 dakika önce yapmıştım tuvaletimi. Bunu bilin. Yani bende bu etki var. Herkese farklı olabilir. Herkesin bünyesi farklı. Ben şunu söylemek istiyorum. Her hafta farklı bir şey söylüyorum. Yaptıklarımla ilgili. Arkadaşlar bu elma sirkesi kimisi efsane diyor, kimi işe yarıyor diyor. Sonuçta sirke faydalı bir şey. Bizim atalarımız bunu yüzyıllarca kullanmışlar. Vardır bir bildikleri. Ben sabahları ben her şeyin fazlasının zarar olduğunu inandığım için mesela cumartesi pazar benim için tatil. Cumartesi pazar hiç böyle bir şey kullanmıyorum. Hafta içi fırsat buldukça sabahları ya suya birazcık elma sirkesi koyup içiyorum. Bir tane farklı sirke aldım. Sandoz sakızlı elma sirkesi diye. Araştırın bunu. Onu koyup içiyorum. Ya da bunu da diyetisyenlerden duydum. Yani bir yemin etmedikleri kaldı diyetisyenlerin işe yarıyor diye. O da bir çay kaşığı sumak, bir çay kaşığı zerdeçal, yarım limon sıkıyorum suya, onu içiyorum. Hatta bazen şunu yapıyorum. O suya birazcık da elma sirkesi katıyorum. Bu sandoz sakızlı elma sirkesini de araştırmanızı tavsiye ederim. Hani ben ilaç için tavsiye değil dedim. Bunun için de tavsiye ediyorum. Ama ben araştırmayı tavsiye ediyorum. Her zaman araştırmayı tavsiye ediyorum. Bir de
Yine böyle bütün tuşlara bastığım için mısır püsküllü kiraz sapı çayı aldım. Haftada 2-3 gün onu içiyorum. Haftada 1-2 günde yeşil çay içiyorum. Daha önce bahsetmiştim. Tuzluk aldım. İçine keten tohumu, chia tohumu, beyaz kinoa, siyah kinoa koydum. Onu haftada 3-4 gün salatama, çorbama, yoğurduma atıyorum. İçiyorum. Ayrıca geçen hafta söylemiştim, hatırlıyorum. Akkermansia diye bir şey var. Bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Bir şey daha var. Onu almadım. Sipariş edeceğim yarın. Resveratrol. Bunu da araştırmanızı tavsiye ederim. Tekrarlıyorum. Akkermansia ve resveratrol. Arkadaşlar, şimdi benim amacım zayıflamak değil sadece. Bu benim için bir milat. Ben sağlıklı yaşamaya zaman ayırıp hayatımı öyle kurgulamak istiyorum. Yani belli bir kiloya gelip o kiloyu korumak ve sağlığımı da korumak istiyorum. O yüzden ben size uyguladıklarımı sayacağım. Tekrar ediyorum. Bu bir tavsiye değildir ama araştırmanızı tavsiye ediyorum. Ve bunu hayatım boyunca uygulayacağım. Şimdi söyleyeceğim şeyi. Hatta çocuklarıma da uyguluyorum. Hatta geçen gün dedim ki kızıma, ileride bunu eşine de devam ettir. Ben ölürsem sen bunu yapmaya devam et. Ne olduğunu söyleyeceğim şimdi size. Eşine de yap. 18 yaşına gelen çocuğuna yap. Arkadaşlar ben pazartesi salıdan başlayarak pazartesi D vitamini içiyorum. D veya D3. Salı magnezyum içiyorum. Çarşamba Gilfor içiyorum. Bu Gilfor diyabet için kullanılan bir ilaç. Bazı arkadaşlar bunu zayıflamak için kullanırlar. Tokluk hissi verdiği için. Ben bunu şeker hastalığı için kullanmıyorum arkadaşlar. Şeker hastasıyım ama şeker hastalığı için kullanmıyorum. Öyle olsa bugün de 2 defa içiliyor sabah akşam. Ben bunu şu anda haftada 1 kullanıyorum. Bu iğne bittikten sonra bunu haftada 2'ye çıkartacağım. Duruma göre. Haftada 1 de devam edebilirim. Ben bu Gilfor'u, benim kızlarım var 20 yaşlarında ve çok sağlıklılar. Gilfor'u haftada 1 onlara da veriyorum. Çünkü Gilfor'da metformin var. Metformin var ve bu şu an araştırılıyor. Yaşlanmayı engellediği üzerine çalışmalar var. Çok kuvvetli, artık neredeyse ilan edecekler. Metformin yaşlanmayı engelliyor. O yüzden Gilfor'u ve içindeki metformini araştırmanızı tavsiye ediyorum. Haftada bir gün Akkermansia içiyorum. Bir günde B1, B10, B6, B12'den oluşan bir ilaç içiyorum. Bir de resveratrol alacağım. Resveratrolü de haftada 1 içebilirim. Haftada 5 güne 6 güne çıkarabilirim yani. Ben bunu arkadaşlar ömrüm oldukça kullanacağım. Ve biraz önce söylediğim gibi çok sağlıklı genç çocuklarıma da bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yani benim çocuklarım da Gilfor diyabet iğnesi hapı içiyorlar. İçinde metformin olduğu için. Çok sağlıklılar. Metformin içiriyorum onlara. Haftada bir tane. Madem bu yaşlanmayı engelliyor, o zaman bunu bir diyabet hastası her gün 2 tane içiyor. Bir kutuda 100 tane var arkadaşlar. Anlayın yani. Bir kutuda 100 tane gidiyor. Her gün 2 tane kullandığı için. Ben illa bir faydası olur. Yani haftada ayda 60 tane içmem. Ayda 4 tane içerim. 8 tane içerim. Ama vücuduma metformin girmiş olur. Bunu size tavsiye ederim. Araştırmanızı. Bakın, kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ama araştırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Tekrar arkadaşlar. D vitamini. Şimdi ben bunların detaylı anlatırsam bu video saatler sürer. Ama kısa kısa özetleyeceğim. D vitamini var ya, bunun eksikliği 1000 tane belaya sebep. Bir tanesi de kilo almak. D vitamini bu zamanda herkeste eksikmiş. Hatta diyorlar ki güneş bile artık o vitamini insanlara vermiyor.
Hatta yazlık bölgede yaşasan, Antalya'da yaşasan bile güneşten o yeterli D vitamini alamıyorsun diyorlar. D vitamini B1, B6, B12, akkermansiya, resveratrol, magnezyum ve gilfor. Hatırlatıyorum tekrar. Gilforu diyabet iğnesi, diyabet hapı zayıflamaya sebep oluyor. Tokluk hissi veriyor diye değil. İçindeki metforminden dolayı içiyorum. Lütfen bunu araştırın. Haftaya devam edeceğiz.